Kompakt telefon sevenler, yani derli toplu, elde rahat kullanılacak bir telefon arayanlar. Bu inceleme sizin için. Teknopat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör ve bugün sizlerle birlikte Vivo'nun X200 FE modelini inceliyoruz. Bu özellikle de kompakt yapısıyla dediğim gibi eskiden Sony Xperia kompakt telefonları hatırlayanlar ve özellikle iPhone'un daha derli toplu ufak kasalarını özleyenler için çok ilgi çekici bir model. Özellikle şurada gördüğünüz pastel rengi, kasanın yuvarlak yapısı ve genel tasarım hatlarıyla çok tatlı bir telefon. Piyasada her telefonun birbirine benzediği dönemde bence daha farklı. Kutusundan kendi renginde bir tane kılıfı ve ekranın üzerine ekran koruyucusu uygulamalı olarak çıkıyor. Bu telefonun içerisinde 6500 mAh'lik Blue Volt batarya var ve 90 Watt'lık hızlı şarj cihazı da kutusundan beraberinde geliyor. Tip C bir kablo ile şarj ediliyor ama eksisi kablosuz şarj özelliğini desteklemiyor. Bu noktada özellikle rakibi olan Samsung'un ve Apple'ın 16e ya da S25 gibi modellerine göre en önemli avantajı dediğim gibi çok daha yüksek kapasiteli ve kaliteli bir bataryaya sahip olması ve bunu 90 Watt'lık hızlı şarjla 1 saatin altında doldurabilmesi. Kesinlikle rekabette Samsung ve iPhone'un artık şu batarya konusunda bir şey yapması lazım. Vivo gibi üreticiler Blue Volt pil teknolojisiyle batarya konusunda inanılmaz bir deneyim sunarken diğerleri halen 4-5 senelik pil teknolojilerinde ısrar ediyorlar. Gelin teknik özelliklere ve özellikle telefonun sevenlerine sunduğu ek özelliklere birlikte bakalım. 50 megapiksellik özellikle ana kamerasında Zeiss optikler kullanılıyor. Telefotosu da var ve bunların arkasında Sony'nin sensörleri bulunuyor. Ekran derseniz ekran LTPO AMOLED 3200 Hz'te özellikle PWM karartma var. 5000 nite, 4500-5000 nit parlaklığa kadar yaz aylarında görebileceğiniz şekilde ulaşıyor. İşte ekranın kapsama alanı değişiyor. 5000 nite her an her yerde tam vermiyor ama günün sonunda güneşli havalarda okuyabileceğiniz ya da parlak ışıklar geldiğinde çok rahat görebileceğiniz yeni nesil bir ekran ile birlikte geliyor. Ve bu ekranda çektiğiniz fotoğrafları görüp filtreler uygulamak gerçekten çok zevkli. Ayrıca kameralarına video sabitleme özelliklerini de ileri seviyede koymuşlar. 4K 60 videolar çekebildiğiniz gibi ultra sabitleme, yani aşırı derecede görüntü sabitleme isterseniz 1080-60'da sosyal medyada aksiyon kamerasına ihtiyaç bırakmayacak derecede sabit görüntülerde paylaşmanız mümkün. Aynı zamanda şu ön kamerasındaki video özelliği de çok iyi. Vivo'nun X100 Pro modelini çok kullandım. Kamerasından çok memnun kaldım. Şimdi X200 FE'de doğal olarak yine kamera özellikleri aynı mı diye kurcaladım. Bir tane çok ciddi eksik gördüm. O eksiği en başından söyleyeceğim. Ultra geniş kamera arkadaşlar şu iki kameranın yanına 8 megapikselle sonradan hatırlanıp da konmuş gibi duruyor. Yani bunu hiç koymasalar o eleştiriyi almazlardı ya da ultra geniş kamerası yok derdik. Ama normal standart bir ultra geniş kamera konmuş. Oysa yan taraftaki bu 50 megapiksellik kameralarda Zeiss optikler var ve inanın bu kameranın görüntüsünde çok şeyi değiştiriyor. Fotoğrafları sadece sensör çekmiyor, sadece yazılım yükseltme yetmiyor. Gerçekten güzel fotoğraflar için iyi bir mercek, iyi bir lens çok önemli. Gerçekten fotoğraf deneyiminizi çok etkiliyor. Burada 50 megapiksellik ana kamera, 1.9 diyafram, 23 mm PDAF ve Sony IMX921 VCS sensör. Telefoto kamerada 50 megapiksel IMX822 sensör, f2.7 diyafram, 70 mm görüş açısı, PDAF, OIS ve 3x optik zoom sunuyor. Aynı zamanda 100x dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz ama bunu tavsiye etmiyorum. Dijital yakınlaştırmada görüntü iyileştirme bir yerden sonra gerçekten bozulmaya başlıyor. Bütün telefonlarda 100x dijitalin sınırlı olduğunu her zaman söylüyorum. Çok övdüğüm, çok beğendiğim ön kamerası da daha önceki modellerle çok benzer şekilde zaten deneyiminden memnun kaldım. Ön kamerada çok büyük bir yenilik yok ama zaten 50 megapiksel ve HDR destekli, zaten çok güzel bir ön kamera. Çoğunlukla ana kamerayı kendinize çevirip çekmeyeceğiniz için kompakt bir telefon bile olsa ön kamerayı kullandığınız her koşulda bunun videosundan ve fotoğrafından çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Zaten kamera arayüzündeki Zeiss özellikle filtreleri, görsel kaliteleri ve çekim detayları gerçekten çok hoş. Kamera arayüzünü açtığınız zaman kamera arayüzünde mikrofilm ve diğerleri kısmına girdiğiniz zaman burada Ultra HD belge, Pro Video, Astro, Pano, zaman atlama, sahne, yemek, yüksek çözünürlük,
yavaş çekim, Super Eye ve Pro gibi modlar bulunuyor. Normal Pro modunu da aldığınızda hemen RAW çekim, yani daha sonra üzerinde işleme ve oynama yapabileceğiniz ham görüntü çekimi gibi özellikleri de tabii ki destekliyor. FunTouch OS 15'te özellikle Vivo X100 Pro'da Samsung'dan sonra alışması zaman alan ama iPhone'dan sonra geçişin bir tık daha kolay olduğu, kullanıcı açısından kullanımı rahat, temiz bir arayüz. Vivo özellikle bu küçük telefonda her yere baş parmakla rahatla erişebildiğiniz için adaptasyon konusunda sizi rahat ettirecektir ama tabii ki bir Apple ekosisteminin yazılımındaki bütün o entegrasyonlara alıştıysanız oradaki entegrasyonları burada bulmayacaksınız. Yine Samsung'un kullanıcı arayüzünde nesillerdir oturmuş olan bazı detaylar arayacaksanız onları da bulmayacaksınız. Sizi farklı bir Android deneyim bekliyor. Diğer yandan bu deneyim nasıl bir deneyim derseniz gayet güzel, gayet kullanışlı ve rahat bir deneyim. Daha temiz, daha sade bir arayüz var karşınızda. Özellikle de yapay zeka seçenekleri açısından şu an Apple'dan kat kat ileride. Çünkü Apple'da Gemini entegrasyonu yok. Ama diğer Android telefonlarla aynı noktada. Çünkü Google'ın, ben Gemini diyorum ama Gemini teknolojisi gerçekten şu an yapay zekada ChatGPT ile yarışan ve telefona entegre olarak Google teknolojileriyle bir arada işi çok ileri seviyeye taşıyan bir teknoloji. Hesaplı bir Android telefon bile alsanız bugün sunduğu yapay zeka özellikleri gerçekten dikkat çekici seviyelere çıkıyor. Peki performansı nasıl? Bu yapay zeka özellikleri nasıl? İşlemcisi nasıl? Bu işlemci arkadaşlar MediaTek Dimensity 9300 Plus. Ne yazık ki 9400 modeli değil. Bu işlemci 8 çekirdekli, bir tane 3.4 Cortex X4, 3 tane 2.8 GHz Cortex X4 ve 4 tane 2 GHz Cortex A720 şeklinde. Normalde telefonun normal kullanıcı arayüzündeki performansı çok iyi. İçerisinde grafik birimi olarak Immortalis G720 MC12 ve NPU modeli olarak da MediaTek 790 var. İçerisindeki NPU modeli bazı uygulamaları özellikle yerel, bazılarını ise bulut bazlı olarak çalıştırması ne yazık ki şu an testlerde her zaman şeffaf değil. O yüzden bazı şeylerde bir yapay zeka uygulamasında arka taraf temizlerken yerel mi, bulutta mı çalışıyor bize net bir ibare göstermiyor. Bunu düzeltirlerse işlemcilerin yapay zeka performansı ile ilgili daha iyi yorumlar yapabileceğiz. İçerisinde 12 GB LPDDR5X bellek kullanıyor ve depolaması da UFS 3.1. Aynı zamanda 12 GB sanal bellek genişletmesi de sunuyor ve 256 GB depolaması var. 49.999 TL'ye listeleniyor. 52.999 TL'ye kampanyalı olarak var. Üzerine Vivo'nun kulaklığını bedavaya veriyorlar. 3 ay vade farksız taksiti var. Aynı zamanda bir de ekstra kampanyada ek taksitlerin ötesinde de eski cihazla 6.000 TL takas desteği veriyorlar. Hepsini bir araya topladığınız zaman aslında güzel bir kampanya olduğunu, çıkış kampanyası ve sitesinden satışta fiyatın iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama düz fiyat olarak baktığınızda rakip olan iPhone ya da Samsung modelleriyle fiyatta %10 civarında olması gerekenden yüksek duruyor. O yüzden kampanyalar ve fiyat değerlendirmelerini lütfen incelemeden sonra güncel piyasa koşullarına göre bakın. Özellikle fiyat ve işlemci modeli olarak da bu X200 FE'nin Samsung'un FE modellerindeki hesaplı alışkanlığı da kafada canlandıracağını düşünüyorum ama aslında işin özünü size söyleyeyim. Bu S30 Pro Mini diye bir telefon Çin'de satılıyor. Çin dışında S serilerini satmadıkları için bunu X200 ailesine FE takısıyla dahil ediyorlar Çin dışında satmak için. Gelin bir performans puanlarına bakalım. Bu işlemciyi nasıl bir görelim. Geekbench 6 Single Core 2147, Multicore 7240, 3D Mark Wildlife Stress Extreme Stress Testi, en iyi döngü 4454, en kötü döngü 2604, stabilite %58.5. Pil %96'dan %86'ya, sıcaklık ise 33'ten 49'a değişiyor. Antutu Benchmark'ta 1.882.940 puan alıyoruz. Gayet güzel, gayet saygıdeğer bir puan. Sıcaklık 40 dereceden 46.9'a çıkıyor. Pil ise %6 düşüyor. CPU throttling genel olarak %8, sıcaklık ise 17 derece artış olarak kendisini gösteriyor. Şimdi 3D Mark'ın Wildlife Extreme Stress testindeki stabilite puanı üst seviye işlemci kullanan bütün telefonlarda olduğu gibi frekansları kökleyip ardından frekansları sıcaklığı arttırmamak için sabitlemesiyle ya da düşürmesiyle benzer seyrediyor. Ben hesaplı telefonlardaki daha zayıf işlemcilerin daha yüksek stabilite puanlarını daha çok seviyorum.
Ama o zaman da Antutu puanı 400-500 bin lira, 600 bin lira düşüyor. Halen 1.8 milyon ile ciddi bir performans puanı elde ediyoruz arkadaşlar. Keza şunu da söyleyeyim, çok popüler bir görüş olmasa da bu telefonlardaki uzun ömürlülüğü esas belirleyen şey yazılım güncellemeleri ve pil kalitesi. iPhone'larda yıllar önce görmüştük, pil ömrü düşünce, pil kapasitesi düştükçe telefonun performansını da ona göre ayarlıyorlardı. Yani esas olay işlemcinin ne kadar güçlü olduğundan çok telefonun bataryasının ve yazılımının durumu diyebiliriz. Burada işlemci güzel ama 9400 olsaydı hiç daha itiraz olmazdı. Kullanıcılar daha da takdirle karşılardı. Şimdi birkaç tane olumsuz eleştiri geleceğini bu açıdan dolayı tahmin edebiliyorum. Ama ekranına gelince arkadaşlar 6.31 inçlik ekranı gerçekten çok güzel. 2640K 1216 piksel 460 ppi ile gerçekten çok keskin, çok güzel, bakması çok zevkli ve düz bir ekran. X100 Pro'da kavisli bir ekran vardı. Düz ekran sevenler bunu daha çok sevecek. 5000 nit gibi bir yükseklik parlaklığa çıkabilmesi de yaz kullanımını dediğim gibi çok iyi yapıyor. Bunda U8 adında ışık emen bir materyal de kullanmışlar. Ekran altı parmak izi okumayı da sunuyorlar. Parmak izi okuması çok güzel tepki veriyor, çok hızlı çalışıyor. Ekranın genel görüntüsü çok iyi. Çerçeveler, yansımaların olmaması, yandan görünüşün çok iyi olması ekran kalitesini gerçekten 2025 model bir telefonda görmek istediğiniz kıvama getiriyor. AMOLED ekranın güzelliğini görebiliyoruz. Bu ekran panel olarak kesinlikle bu telefona yakışıyor arkadaşlar. Çok iyi bir ekran, mükemmel bir kamera seti alıyorsunuz. Geniş açıyı da normal olarak kabul ediyorum ama ana kamerası mükemmel ve çok yüksek kapasiteli bir batarya alıyorsunuz. Bunda kompakt telefonda eksik kalan tek şey bence, yani tek kritik şey kablosuz şarj oluyor. Yani kablolu şarj ile 1 saatte bunu tamamen doldurup bir günden daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ama arada bir kablosuz şarj edeyim, kablosuz reverse şarj edeyim gibi kullanımlarınız oluyorsa bu telefonda yok arkadaşlar. Sonuç itibariyle uygulamalarda, programlarda, sosyal medyada, internette, her yerde mükemmel fotoğraflar paylaşabilir. Gerçekten mükemmel bir ekranda bunların tadını çıkartabilirsiniz. Üst seviye telefon deneyimini hız olarak hissettiriyor. İşlemcinin bence eksisini tek hissettiren yer, burada yapay zeka uygulamalarında fotoğraf ve video edit kısmında NPU'nun silgi ve arka taraf kaldırmada görece en yüksek hızlı işlemcilerin NPU birimlerine göre yavaş kalması oluyor. Orada arka plan kaldırırken bekletiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani ekranı çok güzel, çok yüksek miliamper bir bataryası var. Tasarımı inanılmaz tatlı ve güzel. Tek başına satın alma sebebi, bunun ötesinde FunTouch OS kullanıcı arayüzü güzel, sade, temiz, gereksiz hiçbir şey yok. Kutudan çıkan kılıfı da gayet güzel ve ekran koruyucusu uygulamanın yanı sıra hem ekranı sağlam hem IP68 hem IP69 dayanıklılıklara da sahip. Bu arada simleri de söylemeden geçmeyelim. Çift sim destekli. Nano sim kullanabiliyorsunuz ya da eSIM de kullanabiliyorsunuz. Yine de Türkiye'de satılan modeller bize teste geldikten sonra özellikle internet sitesinde satılıyor. Siz kullanacağınız simlere göre her zaman internet sitesinden aldığınız modeli kontrol edin. Burada telefonla ilgili tek eksi olarak diyebileceğim şey kablosuz şarjın olmaması ve kampanya harici düz liste fiyatının piyasada şu an rakip olduğu telefonlara göre bir %10 civarında tartışmalı kalması. Ama kampanya sizin işinize geliyorsa ve çok güzel geliyorsa kompakt telefonda şu an piyasada alabileceğiniz en iyi telefon oluyor arkadaşlar. Özellikle de yeni nesil kompakt telefona niyet edenlerin X200 FE modelini mutlaka değerlendirmesi lazım bence. Çünkü bu seride, bu modelde diğerlerine göre avantajlı olan bir Zeiss optiklere kavuşuyorsunuz. İkincisi de gerçekten çok iyi pil ve inanılmaz bir ekrana sahip oluyorsunuz. Şu seviyede iPhone'da alacağınız telefonlarda özellikle giriş seviyesinde ekran 4-5 senelik, yine pil de 4-5 senelik aynı teknolojiler oluyor. Yani donanım açısından bazı avantajları kesinlikle bariz şekilde ortada. Diğer yandan artı ve eksilerini objektif olarak değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yine yorumlarda hepsini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz kompakt bir telefondan ne beklersiniz ya da kompakt telefona gerçekten talep var mı? Bu konudaki yorumlarınızı paylaşırsanız da sevinirim. Gelecek incelemeler için onlar da güzel bir gösterge, ekstra bir bilgi olur. Yeni videolar için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.